Merhaba arkadaşlar, örgü kanalıma hoş geldiniz. Hem kız hem erkek çocuklar için yapabileceğiniz tığ işi kolay model hırka yaptım. Bugün bu hırka anlatımını sizlerle paylaşmak istiyorum. Hırkamız çok güzel arkadaşlar. Siz bu hırkayı her renk iplik kullanarak hem kız hem erkek çocuklar için yapabilirsiniz. Yetişkinler için de uygun bir model. Hırkaya çok güzel bir yuvarlak yaka yaptım bakın. Görüntüsü çok güzel oldu. Arka bölüm görüntüsü bu şekilde. Ön bölümden düğmeli yaptım. Buraya 3 düğme iliği yaptım. Karşısına düğmeler diktim. Siz tercihinize göre bunu 4, 5, 6, 7 düğmeli olarak yapabilirsiniz. Ben yaka bölümünün buraya 3 düğme kullanmayı tercih ettim. Kol örgüsü bakın bu şekilde. Birleştirme yapıyoruz arkadaşlar. Bakın birleştirme yaptığım yerin görüntüsü de bu şekilde kol bölümünde. Hırka örgüsüne yakadan zincir yaparak başlıyoruz. Ben bugün bu hırka anlatımını 6 aylık bebek ölçüsüne göre yapıyorum. Siz bu hırkayı yeni doğan bebek için yapabilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5 yaş her yaş çocuklarınıza yapabilirsiniz. Yeni doğan bebek için yapmak istiyorsanız zincir sayısını benimle aynı başlayabilirsiniz. Bu yakada yaptığım arttırma sırasını 2 sıra eksik yaparsanız yeni doğan bebek için olur. Zincir sayısını aynı sayıda başlayıp arttırma sırasını 1 sıra eksik yaparsanız 3 aylık bebekleriniz için olur. Yine zincir sayısını aynı sayıda başlayıp bu yakada yaptığım arttırma sırasını benim yaptığımdan bir sıra fazla yaparsanız 1-2 yaş arası çocuklarınız için olur. 2-3 yaş için yapmak istiyorsanız 8 zincir fazla başlayabilirsiniz. Ön bölümleri 1 trabzan, kol ve arka bölümleri 2'şer trabzan fazla yaparsanız daha büyük çocuklarınız için olur arkadaşlar. Bu arttırma sırasında 2-3 sıra fazla yapabilirsiniz. Hırka örgüsünde iplik olarak ben bugün sarı renkli iplik kullanmayı tercih ettim. Kullandığım iplik üzerinde 100 gram iplikte 340 metre var. Bir yumak iplik kullandım. İkinci yumak iplikten bu kaldı arkadaşlar. 2 yumak iplik bitmedi. Siz tercihinize göre her marka bebek iplik ve renklerini kullanarak yapabilirsiniz. Ben bugün sarı renkli iplik ile yaptım. Yaka bölümünün burada bakın çok az miktarda beyaz renkli iplik kullandım. Siz tercihinize göre hırkayı ördüğünüz iplik ile yaka yapabilirsiniz veya hiç yaka yapmadan da kullanabilirsiniz. Tığ olarak 5 numara 3 milimetre tığ kullandım. Benim elim çok sıkı değil. Yaptığım örgüler yumuşak oluyor. Sizin eliniz sıkıysa 3,5-4 milimetre tığ kullanırsanız çok güzel olur arkadaşlar. Örgüye başlamadan bu hırka genişliğini ölçelim, fikriniz olsun. Gövde genişliğini ölçüyorum arkadaşlar. Bakın 26 santimetre. 6 aylık bebek ölçüsü. İplik tığı hazırlayalım. Hep birlikte bu kolay ve güzel tığ işi hırka örgüsüne başlayalım. Örgü kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. İzlediğiniz videolarıma beğeni ve yorumlarınızı da yaparsanız çok sevinirim arkadaşlar. Sizlerden gelen beğeni ve yorumlar örgü kanalımın devamlılığı için çok önemli. Beğeni ve yorumlarıyla destek olan bütün arkadaşlara ayrıca teşekkür ederim. Hepinize kolay gelsin. İyi çalışmalar. Yakadan zincir yaparak başlıyoruz. İlk ilmeği ben bu şekilde yapıyorum. Size nasıl kolay geliyorsa ilk ilmeği o şekilde yapabilirsiniz. Zincirleri yapmaya başlıyorum. Çok sıkı zincirler yapmıyorum. 71 zincir yapalım. 71 zincir yaptım. Çok sıkı zincirler yapmadım. 71 zincirin kaç santimetre olduğunu ölçüyorum. 30 santimetre zincir uzunluğu var. Elimin sıklığına göre 30 santimetre için ben 71 zincir yaptım arkadaşlar. Sizin eliniz sıkıysa daha fazla zincir yapmanız gerekebilir. Şimdi yaka ayrımlarını yapacağız. Yaka ayrımlarını trabzan olarak yapıyoruz.
Tığ üzerine iplik alıyorum. 3 ilmek atlıyorum. 1, 2, 3. Dördüncü ilmeğe trabzan yapıyorum. Bu 3 ilmek atladığımda bir trabzan, bununla birlikte 10 trabzan yapıyorum. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 trabzan yaptım. Arttırma yeri için 2 zincir yapıyorum. 14 trabzan yapıyorum. ...14 trabzanı yapalım. Kol bölümü için 14 trabzan yaptım. Arttırma yeri için 2 zincir yapıyorum. 20 trabzan yapıyorum. ...20 trabzan yapalım. 20 trabzan yaptım. Arttırma yeri için 2 zincir yapıyorum. Kol bölümüne 14 trabzan yapıyorum. Bakın bu kol bölümünde 14 trabzan yaptım. Buraya da 14 trabzan yapıyoruz. 14 trabzanı yapalım. Kol bölümü için 14 trabzan yaptım. Arttırma yeri için 2 zincir yapıyorum. 10 trabzan yapıyorum. 10 trabzan yapalım. 10 trabzan yaptım. Bakın bu sırada yaka ayrımlarını yaptım. Sıra başında ve sıra sonunda 10 trabzan yaptım. Kol bölümleri için 14 trabzan, buraya da 20 trabzan yaptım. Şimdi model yerleştirmeye başlıyoruz. Bir zincir yapıyorum, örgüyü çeviriyorum. İlk ilmeğe trabzan yapıyorum. İkinci ilmeğe 2 trabzan yapıyorum. Bakın 3 trabzan oldu burada. Tığ üzerine iplik alıyorum. 2 ilmek atlıyorum. Bu bir ilmeğe 3 trabzan yapıyorum. Aynı ilmek içine bakın 3 trabzan yaptım. Tığ üzerine iplik alıyorum. 2 ilmek atlıyorum. Aynı ilmeğe 3 trabzan yapıyorum. İki ilmeği atlıyorum. Arttırma zinciri üzerine 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapıyorum. İki trabzan, 2 zincir, 2 trabzan. Tığ üzerine iplik alıyorum. 2 ilmek atlıyorum. 3 trabzan yapıyorum. 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 İki ilmeği atlıyorum. Arttırma zinciri üzerine 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapıyorum. Bakın bu şekilde model yerleştirme yaptım. Buraya bakın 1, 2, 3 model yerleştirdim. Arttırma yerine 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan, kol bölümüne 1, 2, 3, 4 model yerleştirdim. 2 ilmek atlıyorum. 3 trabzan yapıyorum.
2 ilmek atlıyorum, 3 trabzan yapıyorum. Arttırma zincirine kadar devam edelim. Buraya kadar bakın modeller yaptım. 2 ilmek atlıyorum. Arttırma yerine 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapıyorum. Buraya da arkadaşlar bakın modelleri sayıyorum. Arttırma yerleri arasında bulunan modelleri 1, 2, 3, 4, 5, 6 model oldu. 2 ilmek atlıyorum. 3 trabzan yapıyorum. 2 ilmek atlıyorum. 3 trabzan yapıyorum. İki ilmek atlıyorum. 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapıyorum. İki ilmek atlıyorum. 3 trabzan yapıyorum. İki ilmek atlıyorum. 3 trabzan yapıyorum. İki ilmek atlıyorum. Bakın şu ilmeğe 2 trabzan yapıyorum. Son ilmeğe bir trabzan yapıyorum. Bakın buraya da 1, 2, 3 model yaptım arkadaşlar. Bir zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. İlk ilmeğe trabzan yapıyorum. Bakın bu 2 trabzanı atlıyorum. 2 model ortasında bulunan şu boşluğa 3 trabzan yapıyorum. Aralarında zincir yapmıyoruz arkadaşlar. Şu 2 model ortasına 3 trabzan yapıyorum. Üç trabzan yapıyorum. Arttırma yerine bakın şu 2 zincir üzerine 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapıyorum. Üç trabzan yapıyorum. Arttırma zincirine kadar devam edelim. Arttırma zincirine kadar modelleri yaptım. Zincir üzerine 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapıyorum. Bakın 2 ilmek atlıyorum. Buraya 3 trabzan yapıyorum. 3 trabzan yapıyorum. Bu arttırma yerine 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapalım. Buraya da aynı şekilde 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapalım. Diğer model ortasında bulunan bakın buralara üçer trabzan yapalım. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Bakın burada şu iki model arasına 3 trabzan yaptım. Son ilmeğe bir trabzan yapıyorum. Sıra başında da aynı yaptım bakın arkadaşlar. Bir trabzan yaptım. 2 model ortasına 3 trabzan yaptım. Bir zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. İlk ilmek üzerine bir trabzan yapıyorum. Bakın şu boşluğa, trabzanla model arasındaki boşluğa 2 trabzan yapıyorum. Burada da 3 trabzan oldu. 3 trabzan yapıyorum.
3 trabzan yapıyorum. Üç trabzan yapıyorum. Bakın arttırma zinciri üzerine 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapıyorum. Üç trabzan yapıyorum. Bakın bu sırada burada arkadaşlar 1, 2, 3, 4 model oldu. İlk başta 3 model yaptık. Burada 4 model oldu bakın. Bu model ortasında bulunan bakın şuralara üçer trabzan yapalım. Arttırma yerlerinde 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapalım. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Sıra sonunda bakın arkadaşlar şu model ile bir trabzan arasında boşluk var. Buraya 2 trabzan yapıyorum. Trabzan üzerine bir trabzan yapıyorum. 3 trabzan oldu. Sıra başında da bakın aynı yaptım. Bir trabzan yaptım. 2 trabzan yaparak 3 trabzan yaptım. Bir zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. İlk ilmeğe trabzan yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. 2 ilmeği atlıyorum. Bakın şu iki model ortasında bulunan bu boşluğa 3 trabzan yapıyorum. Üç trabzan yapıyorum. Bakın bir sonraki sırada buraya 2 trabzan yapacağız. Trabzan üzerine trabzan yapacağız. Bu arttırma yerlerinde arkadaşlar bakın 1, 2, 3, 4 yerde arttırma yapıyoruz. Arttırma yerlerinde 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapalım. Model arasında bulunan bakın şu boşluklara üçer trabzan yapalım. Yaka örgüsünü yapacak olduğunuz çocuğun büyüklüğüne göre bu model sırasını tekrarlayarak devam edelim. Roba örgüsünü yapacağım ölçüye göre tamamladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sıra yaptım. Santimetre olarak ölçüyorum. 8 santimetre yükseklik yaptım. Benim yapacağım ölçü için bu yükseklik yeterli. Siz biraz büyük olmasını istiyorsanız 1-2 sıra arttırmalara devam edebilirsiniz. Bakın bu 1, 2, 3, 4 yerde 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan şeklinde arttırmaları yaptım ben. Bu sırada kol bölümünü gövde bölümünden ayırıyoruz. Bir zincir yapıyorum, örgüyü çeviriyorum. İlk ilmeğe trabzan yapıyorum. Bu boşluğa 3 trabzan yapıyorum. Üç trabzan yapıyorum. Arttırma yerine kadar devam edelim. Arttırma zincirine kadar tamamladım. Buraya 3 trabzan yapıyorum. Bir zincir yapıyorum. Bakın kolda bulunan bütün ilmekleri atlıyorum. Bu arttırma yerine 3 trabzan yapıyorum. Bir zincir ile bakın ön ve arka bölümü birleştirdik. 3 trabzan yapıyorum. Buraya kadar devam edelim. Arttırma yerine kadar tamamladım. Buraya 3 trabzan yapıyorum. Bir zincir yapıyorum. Kolda bulunan bütün ilmekleri atlıyorum. Bu arttırma yerine 3 trabzan yapıyorum. Üç trabzan yapıyorum.
Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Son ilmeğe trabzan yapıyorum. Bu sırada kol bölümünü gövde bölümünden ayırdık. Bakın, kol bölümünün görüntüsü bu şekilde. Bir zincir ile ön ve arka bölümü birleştirdik. Bir zincir yapıyorum, örgüyü çeviriyorum. İlk ilmeğe trabzan yapıyorum. Buraya 2 trabzan yapıyorum. 3 trabzan yapıyorum. Bu kol altında yaptığımız zincire kadar devam edelim. Buraya kadar tamamladım. Kol altında bakın, buraya yaptığım bu son modelin şu ilmeğe 3 trabzan yapıyorum. Bu kol altında yaptığım bakın bir zinciri atlıyorum, bu ilmeğe 3 trabzan yapıyorum. Üç trabzan yapıyorum. Buraya kadar devam edelim. Diğer kol altına kadar tamamladım. Bu ilmeğe 3 trabzan yapıyorum. Bu ilmeğe de 3 trabzan yapıyorum. Üç trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Bir zincir yapıyorum, örgüyü çeviriyorum. İlk ilmeğe bir trabzan yapıyorum. Buraya 3 trabzan yapıyorum. Üç trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Son ilmeğe trabzan yaptım. Bakın bu şekilde arkadaşlar görüntüsü. Gövdenin örgüsüne bu model sırasını tekrarlayarak devam edelim. Gövde bölümünde model sırasını yapacağım ölçüye göre tamamladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 model sırası yaptım. 17 santimetre yükseklik var arkadaşlar. Siz biraz büyük yapmak istiyorsanız 1-2 model sırası devam edebilirsiniz. Burada bitirmiyorum. Bir zincir yapıyorum, örgüyü çeviriyorum. Bir sıra trabzan sırası yapıyorum. Her ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar trabzan yaptım. Bir zincir yapıyorum, örgüyü çeviriyorum. Bu sırada bu yaptığım trabzanları bir düz bir ters boşluktan alıp trabzan yapıyorum. İlk ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Bu ilk trabzan düz taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Ters taraftan bakın şu şekilde tığı boşluğa takıyorum. Trabzan yapıyorum. Üzerine yapmıyorum. Bakın bu şekilde yapmıyorum.
Görüntüsü bu şekilde oluyor. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Son ilmek üzerine bakın trabzan yapıyorum. Görüntüsü bu şekilde oldu arkadaşlar. Bu sırada yaptığımız bu trabzanları nasıl görüyorsak o şekilde boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Bir zincir yapıyorum, örgüyü çeviriyorum. İlk ilmeğe trabzan yapıyorum. Ters tarafta görüyorum. Ters taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Düz taraftan boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Nasıl görüyorsak o şekilde trabzan yapıyoruz. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Son trabzan üzerine trabzan yapıyorum. Bakın görüntüsü bu şekilde oldu. Ben burada bitiriyorum arkadaşlar. Siz tercihinize göre bir sıra daha bir düz bir ters örgü yapabilirsiniz. Bakın bir sıra trabzan sırası yaptım. 2 sıra bir düz bir ters trabzan yaptım. Görüntüsü bu şekilde oldu. Şimdi ön patları yapalım. Eğer sizin iplik burada bittiyse arkadaşlar ipliği kesip buradan başlayabilirsiniz. Bu gövde sırasını eksik veya fazla yaptıysanız burada bitmiş olabilir veya bir sıra daha devam edebilirsiniz buraya gelmek için. Ön patta bir sıra sık iğne yapıyorum. Şu ilk ilmeğe bakın şu ilk ilmeğe bir sık iğne yapıyorum. Bakın trabzan sırasına sık iğne yaptım. Sık iğne yapıyorum. Sık iğne sırası yapıyoruz. Bakın düzgün olacak şekilde sık iğne yapıyoruz. Yaka başlangıcına kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar sık iğne yaparak tamamladım. Bir sıra daha sık iğne yapacağız. Sık iğneyi yaparken yaka bölümünün buraya ben 3 düğme iliği yapmak istiyorum. Siz tercihinize göre tamamını düğmeli yapabilirsiniz. İlk önce düğme iliklerinin yerine işaret yapalım. İlk düğme iliğini bakın bu yaka başlangıcına şu model sırasını sayıyorum bakın. 2, 4, 6. model sırası diğer düğme iliği 2, 4, 6. model sırası diğer düğme iliği arkadaşlar. Bakın şu şekilde 3 düğme iliği yapıyorum. Siz tercihinize göre bunu 5-6 düğme yeri yapabilirsiniz. Bir zincir yapıyorum, örgüyü çeviriyorum. İlk ilmeğe sık iğne yapıyorum. Düğme iliği için 3 zincir yapıyorum. 2 ilmek atlıyorum. Sık iğne yapıyorum. Bakın düğme iliğinin birini yaptım. Diğer düğme iliğine kadar kaç sık iğne yaptığımı sayıyorum. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 sık iğne yaptım. Düğme iliği için 3 zincir yapıyorum. 2 ilmek atlıyorum. Sık iğne yapıyorum. Buraya 8 sık iğne yaptım. Bu iki düğme iliği arasına da 8 sık iğne yapıyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Düğme iliği için 3 zincir yapıyorum. 2 ilmek atlıyorum. Sık iğne yapıyorum. Diğer ilmeklere sık iğne yaparak devam ediyorum. Bakın düğme iliklerinin yerini belirledik. Sıra sonuna kadar sık iğne yaparak devam edelim. Sıra sonuna kadar sık iğne yaptım. Bir zincir yapıyorum, örgüyü çeviriyorum. Bu sırada yarım trabzan yapıyorum. Bakın tığ üzerine iplik alıyorum. İlk ilmeğe yarım trabzan yapıyorum. Diğer ilmeklere yarım trabzan yapıyorum.
Yarım trabzanı bilmeyen arkadaşlar için gösteriyorum. Bakın tığ üzerine iplik alıyorum. Trabzan yapıyor gibi çektim. Tığ üzerinde 3 ilmek var. 3'ün içinden bir defa da çekiyorum. Bu düğme iliğine kadar devam edelim. Düğme iliğine kadar yarım trabzan yaptım. Düğme iliği için bakın buraya üst zincir yaptım arkadaşlar. Şurada 2 ilmek atladım. 2 ilmek atladığım için buraya 2 yarım trabzan yapıyorum. 8 yarım trabzan yapıyorum. Zincir üzerine 2 yarım trabzan yapıyorum. Yarım trabzan yapıyorum. Zincir üzerine 2 yarım trabzan yapıyorum. Son ilmeğe yarım trabzan yapıyorum. Bakın düğme ilikleri daha belirgin oldu. Yaka çevresinde sık iğne yaparak devam ediyorum. İlk ilmeğe sık iğne yapıyorum. Diğer ilmeklere sık iğne yapıyorum. Buraya kadar devam edelim. Diğer uca kadar bakın yaka çevresinde sık iğne yaptım. Son ilmeği yapmadım arkadaşlar. Bu ipliği burada bekletiyorum. Bu ön patta da burada yaptığımız gibi 2 sıra sık iğne, 1 sıra yarım trabzan yapacağız. Bu beklettiğim iplik ile son sırada yarım trabzanı yapmak istiyorum arkadaşlar. Bakın burada yaptığım yuvarlak görüntüyü orada elde etmek için düzgün görünsün diye en son sırayı bu iplik ile devam ediyorum. İpliğin iç ucunu çıkarıyorum, bakın diğer ucunu çıkarıyorum. Sık iğneyi bu iplik ile yapıyorum. İlmek yapıyorum. Sık iğne yapıyorum. Sık iğne sırası yaparak sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar sık iğne yaptım. Bir zincir yapıyorum, örgüyü çeviriyorum. Sık iğne sırası yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar sık iğne yaptım. Bu ipliği kesiyorum. Bakın 2 sıra sık iğne yaptım. Burada beklettiğim iplik ile son sıra olarak yarım trabzan sırası yapıyorum. Bu ilmeklere sık iğne yapıyorum. Yarım trabzan yapıyorum bakın. Sıra sonuna kadar devam edelim. Yarım trabzan yaparak sıra sonuna kadar tamamladım. İpliği kesiyorum. Bakın arkadaşlar bu şekilde oldu. Buraya düğmelerini dikerek kullanabiliriz. Şimdi kol örgüsüne başlayalım. Kol altında şu ilmeğe ipliği bağlıyorum. Buradan ilmek yapıyorum. Tığ üzerine iplik alıyorum. Kol için bakın şu arttırma yerine 3 trabzan yapıyorum.
3 trabzan yapıyorum. Modelleri yapıyoruz. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. Bu arttırma yerine de 3 trabzan yapıyorum. Şu ilk yaptığım bakın ilmek ile ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. Kol örgüsünü bakın bu şekilde yaptım. 3 zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Bakın örgüyü çevirdim. Şu model boşluğuna 2 trabzan yapıyorum. Bu yaptığım 3 zincirde bir trabzan, bakın bununla birlikte 3 trabzan oldu. 3 trabzan yapıyorum. 3 trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar modelleri yaptım. Şu ilk yaptığım 3 zincir var bakın. 3. zincir ile ilmek kaydırma yaparak sırayı birleştiriyorum. 3 zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Bakın şu iki model arasındaki boşluğa 2 trabzan yapıyorum. 3 trabzan yapıyorum. 3 trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar modelleri yaptım. İlk model ile ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. 3 zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. Buraya 2 trabzan yapıyorum. 3 trabzan yapıyorum. Sıra sonunda arkadaşlar her sırada örgüyü çevirerek örüyoruz. Yuvarlak devam etmiyoruz. Bakın kol örgüsü bu şekilde oluyor. Kol örgüsünü yapacak olduğunuz çocuğun büyüklüğüne göre model sırasını tekrarlayarak devam edelim. Kol örgüsünü 19 model sırası yaptım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19 sıra oldu. Gövde ile aynı sıra yaptım arkadaşlar. Siz tercihinize göre bunu daha kısa da yapabilirsiniz veya daha uzun yapabilirsiniz. Bakın diğer kol örgüsünde 19 sıra yaptım. Kol ucunda bu şekilde bileklik bölümü yaptım. Bu kol ucunda da aynı yapacağız. İlmek kaydırma yaparak bakın sırayı birleştirdim. 2 zincir yapıyorum. Örgüyü çeviriyorum. İlk önce bir düz bir ters trabzan yapmadan önce bir sıra trabzan sırası yapıyorum. Bu trabzan sırasını yaparken aralarda kesmeler de yapacağız arkadaşlar. Bakın kol ucu biraz dar olsun istiyorum. Siz hiç kesme yapmadan düz trabzan yapabilirsiniz. İlk ilmeğe trabzan yapıyorum. Bakın şu ilmeğe 1, 2 ilmek var. Tığı şu şekilde takıyorum. Bakın 2 ilmeğe birlikte takıyorum. Buraya bir trabzan yapıyorum. Bir kesme yapmış oldum arkadaşlar. 3 trabzan yapıyorum. Bakın burada kesme yapacağız yine. Şu 2 ilmek var. 2 ilmeğe tığ şu şekilde takıyorum. 2 ilmeğe bir trabzan yapıyorum. Kesme oldu. 3 trabzan yapıyorum. İki ilmeği birlikte alıyorum. Tek trabzan yapıyorum. Bakın şu şekilde 3 trabzan yapıyoruz. 4 ve 5. ilmekleri birlikte yaparak tek trabzan yapıyoruz. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. İlk ilmek ile ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum.
Bakın bir sıra trabzan sırası yaptım. Aralarda kesmeler yaptım. 2 zincir yapıyorum. Bu sırada yaptığım bu trabzanları bir düz bir ters boşluktan alıp trabzan yapıyorum. İlk trabzan düz taraftan bakın boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Ters taraftan trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar bir düz bir ters trabzan yaptım. Son trabzan düz taraftan bakın boşluktan aldım trabzan yaptım. İlk ilmek ile ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. Sıra başında yaptığım 2 zincir ters tarafta görünen trabzan oldu. 2 zincir yapıyorum. Bu sırada trabzanları nasıl görüyorsam o şekilde boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. İlmek kaydırma yaparak sırayı birleştiriyorum. Bir sıra daha bir düz bir ters trabzan yapıyorum. 2 zincir yapıyorum. Nasıl görüyorsam o şekilde boşluktan alıp trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar tamamladım. İlmek kaydırma yaparak sırayı birleştiriyorum. İpliği kesiyorum. Bakın kol ucu bu şekilde oldu arkadaşlar. Şimdi yakasını yapalım. Yaka bölümünün buraya beyaz renkli iplik ile bir yaka çalışması yapıyorum ben. Siz tercihinize göre kendi rengi ipliği ile yapabilirsiniz veya farklı renkli iplikler kullanabilirsiniz. Ben beyaz renkli iplik ile yapmayı tercih ediyorum. Bu ön pattan başlıyorum. Bakın düğme iliği yaptığım taraf değil, diğer taraftan başlıyorum. Şu ön patları bitirdiğimiz şu ilmeğe ipliği bağlıyorum. Buradan ilmek yapıyorum. Bir zincir yaptım, sağlamlaştırdım. Trabzanlar yapacağız arkadaşlar. Bakın trabzanları şu ilmeklere yapıyoruz. Şu gördüğünüz ilmekler üzerine trabzanlar yapacağız. Tığ üzerine iplik alıyorum. İlk ilmeği bakın şuraya yapıyorum. Bakın buraya kadar şu arttırma yaptığımız yer vardı. Ön ve kol bölümü ayırma yaptığımız yerde. Burada bakın şu ilmeğe de bir trabzan yapıyorum. Bunu fazladan yapıyorum. Sonra yine ilmekler üzerine trabzan yapıyorum. Bakın görüntüsü bu şekilde oluyor. Diğer ön pat yaptığımız bakın şuraya kadar devam edelim. Buraya kadar trabzan yaptım. Burada bakın son trabzanı bu ön pat yaptığım şu ilmeğe yaptım. Yaka görüntüsü bu şekilde oldu. Bir
Bir zincir yapıyorum, örgüyü çeviriyorum. Trabzan sırası yapıyorum. İlk ilmeğe bakın, trabzan yapıyorum. Her ilmek üzerine trabzan yapıyorum. Trabzan sırası yaparak sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar trabzan yaptım. Bir zincir yapıyorum, örgüyü çeviriyorum. Üçüncü sıradayım. İlk ilmeğe trabzan yapıyorum. Diğer ilmeklere trabzan yaparak devam ediyorum. Trabzan sırası yaparak sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar trabzan yaptım. Bir zincir yapıyorum, örgüyü çeviriyorum. Dördüncü ve son sıradayım. Tığ üzerine iplik alıyorum. Şu ilk ilmeği atlıyorum. Bakın buna yapmıyorum trabzanı. İkinci ilmeğe trabzan yapıyorum. Diğer ilmeklere trabzan yaparak devam ediyorum. Bakın burada yuvarlak bir görüntü elde ettik. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sonda bir ilmeği boş bırakacağız. Sıra sonuna kadar tamamladım. Bakın son ilmeğe trabzan yapmadım. O ilmeğe ilmek kaydırma yapıyorum. Sırayı bitiriyorum. Bakın burada da yuvarlak bir görüntü elde ettim. İpliği kesiyorum. Bakın arkadaşlar, yaka örgüsünü trabzanlar şeklinde yaptım. Bakın şuralar yuvarlak göründü, uç bölümler. Şimdi bu yaka çevresinde bir sırada sık iğne yapıyorum. Şuradan başlıyorum. Yakanın daha düzgün görünmesi için sık iğne yapıyoruz. İlmek yapıyorum, sık iğneler yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar sık iğne yaptım. Son ilmeği şu ilmek ile ilmek kaydırma yapıyorum. İpliği kesiyorum. Bakın arkadaşlar. Yaka örgüsü bu şekilde oldu. Burası da yuvarlak oldu bakın. Yaka görüntüsü bu şekilde. Yuvarlak yaka yaptık. Hırka örgüsünü bitirdim. Buraya düğmelerini dikerek kullanabiliriz. Bitmiş olarak ölçülerini söylüyorum. Kol altının buradan gövde genişliğini ölçüyorum. 26 santimetre. Kol altından gövde yüksekliği 20 santimetre. Omuzdan yüksekliği ölçüyorum. 29 santimetre. Kol yüksekliğini ölçüyorum. Kol altından 19 santimetre kol yüksekliği var. Ben bugün 6 aylık bebek için yaptım. Bu ölçüde oldu arkadaşlar. Bakın çok güzel oldu. Bebeğiniz kilolu bir bebekse 3 aylık bebeği olur. Kol bölümünde bakın birleştirme yaptığım yerin görüntüsü bu şekilde. Hiç belli olmuyor. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Örgü kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Sizlerle yeni örgülerde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.